Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ve yeni bir proje ile birlikteyiz. Uygulamalarda kullanmak için, özellikle yüksek güç gerektiren uygulamalarda kullanabilmek için 24 volt 20 amperlik bir SMPS trafo aldım. Oldukça da güzel ve iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Şuradaki pot aracılığıyla bunu 28 voltla çalıştırmanız da mümkün, ancak şu an 24 volt 20 amper seviyesinde ayarlım. Bu arada arkadaşlar, özellikle yüksek güç gerektiren uygulamalarımda akülerden faydalanıyordum. Ancak benim elimde olan akü 12 volt 20 amper olmasına rağmen anlık yüke bindiğinde arkadaşlar aynı aküden hatta 50 amper gibi bir akım çekiliyordu. Bu da MOSFET'ler ve devre üzerinde olumsuz etkiye neden olduğundan böyle bir güç kaynağı kullanmaya karar verdim. Yalnız bu güç kaynağımızda bir sıkıntı var arkadaşlar. Açıkçası alırken ben de dikkat etmedim. Buradaki fan sürekli olarak çalışıyor. Yani SMPS trafomu çalıştırdığım anda fan çalışmaya başlıyor ve oldukça da gürültü çıkartıyor arkadaşlar. Zaten şimdi çalıştırıp göstereceğim. Bu da video çekimleri esnasında hem benim konsantrasyonum açısından hem de siz izleyenler açısından oldukça olumsuz bir etkiye sebep olacaktır. Bu nedenle bu videomuzda arkadaşlar SMPS'in burada bulunan fanını ısıya duyarlı hale getireceğiz. Daha önce yaptığımız bir devreyi bu videomuzda bu SMPS trafosu üzerinde uygulamalı olarak kullanacağız. İsterseniz buradaki fanımızı bir çalıştıralım ve birlikte sesini dinleyelim ve ardından sökerek devremizi hazırlayıp yerleştirmeye başlayalım. Şöyle dinleteyim. Bakın şu an SMPS trafomun sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Işığımız yanıyor. Prize bağladık ve buradaki fan sesini rahat bir şekilde duyabilirsiniz. Biraz dinletelim. Özellikle geceleri ve sessiz ortamda bu çok daha fazla ve rahatsız edici tonda duyulabiliyor. SMPS trafolarda bazı arkadaşlar buradaki fanın fişini çekerek ya da soketini çıkararak iptal ediyor. Fakat bu sefer de buradaki parçaların ısıdan dolayı zarar görme ihtimali ortaya çıkıyor. Biz bunu engelleyeceğiz. Buradaki fanın ısınınca devreye girmesini sağlayacak basit ve küçük bir devre ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu sayede hem fanımız gereksiz yere çalışıp gürültü yapmayacak, hem de ısındığında ve fanımızın gerçekten çalışmaya ihtiyacı olduğunda çalışarak görevini yerine getirmiş olacak. Şimdi trafomuzun üst kapağını açarak işlemimize devam ediyoruz. Şu şekilde üst kapağımızı ayırıyoruz arkadaşlar ve fanımız ortaya çıktı. Ayrıca SMPS trafomuzun iç yapısını da rahat bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Şurada fanı tutan bir soket var. Soketimizden fanımızı çıkarttık ve fanımızı tamamen aldık. Şöyle bir kenara alayım. İsterseniz birlikte gelin trafonun içerisinde bir inceleyelim. SMPS trafomuzun iç yapısı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir doğrultucu var. Yani 220'yi alan kısım burası. Burada biliyorsunuz SMPS'in mantığı gereği önce alternatif akım doğru akıma çevrilir. Daha sonra kullanılan MOSFET ve entegrelerle bu doğru akım çok daha yüksek frekansa dönüştürülerek çok daha küçük bir trafo yardımıyla yüksek voltaj ve yüksek güç elde edilir. Buradaki sistemde aslında bunu gerçekleştiriyor. Örnek veriyorum, siz normal bir trafoyla 20 amper kullanmaya, 20 amper akım almaya çalışırsanız şurada gördüğünüz trafonun en az 15-20 katı büyüklüğünde kocaman bir trafo kullanmanız gerekiyor. Ancak bu işlemi elektronik olarak yaptığınız zaman çok daha küçük hacimlerle çok daha yüksek güçler alabiliyorsunuz. Tabii ki çok daha fazla kullanmanın çok daha fazla arıza yapma ihtimalini de ortaya çıkarttığını unutmamak lazım. Yani artıları olduğu gibi her iki sistemin de kendi içinde eksileri de mevcut arkadaşlar. Bu noktada mümkün olduğunca kaliteli devreler kullanmaya gayret göstermekte fayda var. Şurası bizim fan girişimiz. Bakın artı ve eksi olarak fanımızın bağlantıları gözüküyor. Yine kapasitörlerimiz var. Buralarda MOSFET'lerimiz var. Şimdi arkadaşlar şu işlemi gerçekleştireceğim. Fanı sökerek buradaki SMPS trafoyu birkaç dakika çalıştıracağım. Bir yük bağlayacağım ve amacım buradaki en fazla ısınan parçanın hangisi olduğunu tespit etmek. Oradaki parçayı referans alarak fan sistemini oluşturacağım. Aslında burada belli, ancak iki grup MOSFET'imiz var. Bakın gruplardan bir tanesi burada, bir tanesi de burada soğutucularla bağlı. Bunlardan bir tanesinden çıkış alabilirim, ancak ben yine de ölçüm yapmak istiyorum.
Eğer buradaki grup fazla ısınıyorsa sensörümü buraya yerleştireceğim. Buradaki grup fazla ısınıyorsa da sensörümü buraya yerleştirerek buranın soğumasını, fanın devreye girmesini sağlayacağım arkadaşlar. Şimdi fanımız olmadan buradaki devremizi çalıştıralım ve birkaç dakika kendi haline bırakalım. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Yaklaşık 20 wattlık bir tane ampul bağladık ve bu şekilde sistemi çalışır halde birkaç dakika bırakarak en fazla ısınan noktayı tespit etmeye çalışacağım. Yaptığım testler sonucunda referans noktasının burası olduğunu biliyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki SMPS devresinin diğer noktalarına göre çok daha fazla ve çok daha çabuk ısındı. Yani bizim referans noktamız burası. Buraya göre fanımızı ayarladığımızda zaten diğer noktalar buraya göre daha soğuk olduğundan otomatikman fanımız gerektiğinde devreye girerek sistemi soğutmuş olacak ve gerektiğinde devreye girerek diyorum. Gerekli gereksiz çalışarak kafamızı şişirmemiş olacak arkadaşlar. Şimdi fan devremizi hazırlayarak projeye devam ediyoruz. Fanımızı gördüğünüz gibi kapaktan ayırdık ve 24 voltluk bir fan kullanılıyormuş arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Fanımızın bilgileri burada. Voltajı çok önemli değil. Şimdi devre için gerekli malzemelerle devam ediyorum. Daha önce hazırladığım bu devre ile alakalı bir videom daha vardı. Açıklamalar kısmında buna ait videoyu sizlerle paylaşmış olacağım. Toplamda 3 parça malzeme kullanacağız. Bir tane MOSFET'imiz var. Z44N. Bir tane 10K'lık çok turlu potumuz var arkadaşlar. Ve bir tane de 5K NTC kullanacağım. Toplamda kullanacağımız bütün malzemeler bu kadar. Malzemeleri ve satın alma linklerini yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca malzemeleri Robotistan'dan almanız durumunda yine %5 indirim hediye çekimizi de açıklamalar kısmında paylaşacağım. Nasıl kullanıldığına dair videomuzu da 100.000 aboneye özel olarak bir video yayınlamıştık. Yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. MOSFET'imizin 2 adet pinini bu şekilde yana doğru büktük. Şöyle gösterelim. Ve bu pinlere bir miktar lehim sürüyorum ki rahat bir şekilde lehimleme yapabilelim. Şimdi 10K'lık direncimizi hemen pinler arasına bağlıyoruz. Trim potumuzun 1 numaralı pini ve 2 numaralı değişken pinini kullanacağım. Bir tanesi S bacağında, diğeri ise gate bacağına gelecek şekilde buraya bağlayacağım arkadaşlar. Buradaki potu çevirdikçe direnç değeri değişeceği için istediğim ısıya göre fan devrini ayarlamış olacağım. Şimdi bu bağlantıyı gerçekleştirip hemen paylaşıyorum. Bağlantımızı yaptık. Gördüğünüz gibi bir ucumuz S bacağında, diğer ucumuz da gate bacağında. Çok turlu potumuz üzerinden fanımızın hangi ısıda devreye girmesini ya da çıkmasını istiyorsak bu şekilde gerektiği gibi ayarlamamızı yapacağız. Şimdi NTC'mle devam ediyorum. NTC'min kablolarını birazcık uzatacağım ki sensör olarak istediğim noktaya, istediğim konuma rahat bir şekilde yerleştirebileyim. 5K NTC'min kablolarını uzattım. Şöyle gösterelim. Ve yine buraları da izole ettim arkadaşlar. Herhangi bir kısa devreye sebep olmasın diye. Şimdi NTC, MOSFET ve fan bağlantılarını sağlayalım. Ardından fanımızı yerine bağlayıp küçük bir test ve kalibrasyon ayarından sonra sistemi geri toplama aşamasına geçebiliriz. Fanıma güç sağlayan soketleri kestim. Şöyle gösteriyorum. Önce bunu ve MOSFET'i bağlayacağım arkadaşlar. Ayrıca NTC'yi de yine buraya ekleyeceğiz. Bu sayede adım adım ilerleyerek kafanız karışmadan devreyi sizlere anlatmaya çalışacağım. Yine dediğim gibi daha açıklayıcı bir videomuz daha var. Açıklamalar kısmında daha açıklayıcı şekilde yaptığım videoyu da tıklayarak izleyebilirsiniz. Soketimizden gelen eksiği, yani trafomuzdan gelen eksiği şuradaki S bacağına giriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde eksi kutbumuz direkt olarak buradan MOSFET'imize giriş yapıyor. Bağlantıları rahat yapabilmek için fan kablolarımı da şöyle uzattım ve makaronla güzelce izole ettim arkadaşlar. Şimdi fanımızı MOSFET'imize bağlayarak devam ediyoruz. Fanımın eksi kutbunu MOSFET'imin D pinine bağlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bağlantıyı oluşturuyoruz. Yine makaronla da bu şekilde izole edeceğim ki herhangi bir kısa devreye sebep olmasın. Şimdi geriye NTC bağlantılarımız kaldı. NTC bağlantılarını yapıp hemen sizlerle paylaşalım. Ama öncesinde makaronlarımızı
şöyle güzelce ısıtıyoruz. Bu sayede bu noktalardan gerekli izolasyonu sağlamış olacağız. Şuradan biraz daha ısıttık mı işlem tamam. NTC'mizin uçlarından bir tanesini MOSFET'imizin gate pinine bağlıyoruz arkadaşlar. Bu sayede ısı yükseldikçe buraya gelecek olan enerji, NTC üzerinden buraya gelecek olan enerji MOSFET'in tetiklenmesini sağlayacak. Yine makaronla burayı da izole ediyorum. Hemen izolasyonumuzu da yapalım. Gördüğünüz gibi burası da tamamlandı. Geriye arkadaşlar şöyle gösteriyorum, bakın. Boşta 3 tane kablom kaldı. Şuradan pottan gelen artı kutbumuz, fanımızın artı kutbu ve NTC'nin boşta kalan ucu. Bu üçünü de birbirine bağlayarak devreyi tamamlıyoruz. Son yaptığım bağlantıyı biraz uzaklaştırarak gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, şu bizim fanımızın artı kablosu, NTC'mizin boşta kalan kablosu ve soketten gelen artı kutbu. Bu 3 kabloyu bir araya getireceğiz. Yine makaronla kapatacağım. Lehimleme işlemini tamamladım. Yine makaronumu şöyle çekiyorum arkadaşlar. Ve ardından tam merkezini alamadık. Isıtarak sıkışmasını ve kabloları izole etmesini sağlıyorum. Yaptığım işlem bu şekilde, bu kadar basit bir işlem. Şimdi buradaki soketi yerine takacağız. Ardından SMPS trafoma güç vereceğim ve kalibrasyon ayarı aşamasına geçebiliriz. Şu an sisteme güç verdim ve gördüğünüz gibi fanım tam güç çalışıyor arkadaşlar. Burada NTC'm gözüküyor, herhangi bir yere bağlı değil. Buradaki potu çevirerek fanı istediğimiz devre ayarlıyoruz. Örnek veriyorum, ben bu sıcaklıkta fanın hiç çalışmasını istemiyorum. Bu durumda buradaki potumu çevirerek fanı tamamen duracak şekilde ayarladım arkadaşlar. Veya çok düşük bir devirde çalışıyor. Şöyle görebilirsiniz. Bakın, soğuduğu takdirde şöyle gösteriyorum. Bakın, fanım hiçbir şekilde çalışmıyor. Sadece vücut sıcaklığımı kullanacağım. Gerçi şu anda çok etkili olmadı arkadaşlar. Şöyle biraz tutayım. Ya da birazcık bir ısı kaynağına yaklaştıralım. Bakın, test etmek için havyama yaklaştırıyorum. Dokundurmayacağım hatta. Sadece yaklaştırıyorum arkadaşlar. Havyamdan gelen ısının etkisiyle fanım çalışacaktır. Yine buradan gelen havanın etkisiyle şimdi NTC'nin soğumasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi fanımız anında devreden çıktı. Şimdi NTC'yi monte etmem gereken noktaya monte edeceğim. Ve bu sayede devremize son bir kez test edeceğiz arkadaşlar. Yük altında test ederek projeyi tamamlayacağım. Buradaki potu çevirerek istediğiniz ısıda çalışması için sistemi kalibre edebiliyorsunuz. Burada çok turlu pot kullanmanız şart arkadaşlar. Çünkü bu devrede hassasiyeti belirleyen şey, şöyle fanımızı aşağı alalım. Burada kullandığınız çok turlu pot, bazı arkadaşlar burada direnç ya da işte normal trim pot kullanmayı düşünüyorlar. Onlarla bu kadar hassas bir ayarlama yapmanız söz konusu değil. Şu an bütün devremizi olması gereken yere monte ettim. Bakın, şuradan fanımıza enerjiyi aldık. Burada ayar yaptığımız MOSFET'imizi görüyorsunuz. MOSFET'imi de yine buraya bir vida yardımıyla tutturdum arkadaşlar. Buradan gerekli soğumayı sağlayacak. Gerçi çok fazla ısınmıyor, ancak MOSFET'imizi ve buradaki ayar potumuzu sabitlemiş olduk. Daha önce yaptığım testlerdeki referans nokta, yani buradaki devrede en çok ısınan nokta olan şu noktaya Japon yapıştırıcıyla NTC'mi yerleştirdim. Bu noktayı referans olarak alacağız ve fanımız en çok ısınan noktaya göre devreye girip çıkacak arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bütün devre burada hazır. Şu an teste hazırız. Devrede herhangi bir güç bağlantısı yok. Şöyle fanı da yine görebileceğiniz bir açıya yerleştireceğim. Bakın arkadaşlar, şuraya yerleştiriyorum. Şimdi bir yük bağlayacağım. Şöyle alalım. Bir tane trafoyu yük olarak kullanacağım. Ve buradan akım çekeceğim arkadaşlar. Akım çekerek burayı ısıtacağım. Ardından fan tepkilerini birlikte test edeceğiz. Fanımız eğer ısındığında devreye giriyor ve soğuduğunda devreden çıkıyorsa artık üst kapağımızı toparlayarak bütün projeyi tamamlayabiliriz.
Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. SMPS trafom burada, henüz enerji vermedim. Yük olarak bu trafoyu kullanacağım. Bu oldukça güçlü bir trafo. Bobinleri üzerine tersten akım uygulayacağım ki buradaki SMPS zorlansın ve buradaki MOSFET'ler hızlı bir şekilde ısınsın arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte SMPS trafomuza güç verelim ve fanımızı takip edelim. Şu anda arkadaşlar SMPS trafom çalışıyor. Bakın ışığını görebilirsiniz. Burada fanım var. Yine yük olarak kullanacağım trafoya çıkışlardan enerji uygulayacağım. Yani yaklaşık 10 amper civarında güç çekeceğim arkadaşlar. Şimdi SMPS'i zorlayarak başlıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi, daha doğrusu siz göremiyorsunuz ama ben söyleyeyim arkadaşlar, güç çekiyorum ve yavaş yavaş MOSFET'lerin ısınması gerekiyor ve ısındı. Şu an hala güç uygulamaya devam ediyorum. MOSFET'ler ısındığı için de fanım devreye girdi. Şu an trafoyu ayırdım. Yükü çıkarttım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şu an fanımız çalışmaya devam ediyor. Gerekli ısıya düştüğünde fanımızın kapanması gerekiyor ki yavaşlamaya başladı. Gördüğünüz gibi MOSFET'lerin sıcaklığına göre fanımız kendiliğinden devrini değiştiriyor arkadaşlar. Fanı özellikle buraya yerleştirdim ki soğuma işlemini de gerçekleştirsin. Tekrar trafodan yük çekeceğim şimdi. Fanı takip etmenizi istiyorum. Bakın. Şimdi tekrar yük çekmeye başlayacağım. Enerji çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi fanımız yine oldukça yüksek bir devire çıktı. Ve MOSFET'imiz soğuduğunda da yavaşlıyor. Böylece güzel bir projeyi daha başarılı bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapağımıza fanımızı bağladık. Şu şekilde gösterelim. Ve artık üst kapağımızı geri toplayabiliriz. Bu şekilde kapağımızı söktüğümüz gibi yerine vidalayacağız. Son bir kez daha test ederek videomu tamamlamak istiyorum. Artık SMPS trafomuzu topladık. Son bir kez daha arkadaşlar güç vereceğim. Yük çekeceğiz ve fan sesimizi dinleyerek projemizi tamamlayacağız. Şu an SMPS trafoma güç verdim ve fanım çalışmıyor arkadaşlar. Sesinden bunu anlayabilirsiniz. Herhangi bir fan sesi gelmiyor. Son olarak tekrar trafoyu bağlayıp yük çekeceğim ve oradaki MOSFET'lerin ısınmasını sağlayacağım. Fan sesimizi duyduğumuzda artık projemiz tamamlanmış demektir. Şu an fanımız çalışmıyor arkadaşlar. Çok yavaş bir devirde dönüyor, görebilirsiniz. Şimdi sistemden yük çekeceğiz ve birlikte fanımızın devrini takip edeceğiz. Yük olarak yine trafomdan faydalanacağım. Şimdi fanımın sesini dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi yük çekiyorum, bakın. MOSFET'in ısınmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi fanımız devreye girdi. Yine belirli bir ısıya kadar soğuttuğunda yavaş yavaş devri düşecektir. Bu sayede projemizi başarılı bir şekilde tamamladık. Destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gereksiz yere fanın çalışarak gürültü yapmasını önlemiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Robotistan'da yapacağınız alışverişlerde %5 indirim çekinizi almayı unutmayın. Bir önceki videomuza ait linki de yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yine malzemeleri de açıklamalar kısmında paylaşmış olacağım. Şimdilik hoşça kalın.